Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Ben de iyi diyelim birazcık. Klima çarptı sanırım. Boğazlarımda bir sıkıntı oluştu. 2 gündür Bangkok'taydım. Şimdi bugün Pattaya'ya geldim. Biraz böyle dolaşayım diye. İnanılmaz kalabalık. Burayla alakalı yorumlarımı aslında paylaşmak istedim sizlere. Şöyle göstereyim, bir yandan da ben konuşayım. Aşırı bir kalabalık var abi. Şu an saat 4 falan. Akşamları daha hareketli oluyor tabii. Yani öyle tahmin ediyorum. Daha akşamı yaşamadım burada. Tamamen turizme dayalı bir ambiyans oluşturmuşlar ama havası bence yani hiç ya. Gerçekten denizi zaten deniz değil. İç taraflar yani full otel buralar böyle. İnanılmaz şekilde kalabalık. Çok fazla insan var şu anda. Bunun haricinde çok fazla sivrisinek var akşamları. Herhalde böyle aralardan böyle dereler falan akıyor böyle. Ondan dolayı olabilir. Bangkok'ta da aynısı vardı. Sivrisinekler var abi burada. Güneşi hiç göremiyoruz. Hep böyle puslu ama sıcak bir hava. Fakat direkt güneşi direkt almayan bir havası var. Yani en azından şu ana kadar deneyimlerim öyle. Onun haricinde klimadan dolayı dediğim gibi biraz sıkıntı oldu. Sadece şuramda böyle bir sesimle alakalı bir durum var ama muhtemelen atlatırım diye tahmin ediyorum. Çözeriz yani o işi. Onun haricinde burada olmak güzel. Şeyden sonra tabii Miami'den sonra bir arkadaşımla konuştum. Ya gerçekten ben burayı çok hoşlanmadım gibi bir şey oldu sanki böyle. Ya Ali dedi, hani dedi çok olumsuz konuşuyorsun orayla alakalı falan dedi. Ben de yo dedim yani sonuçta benim hani hissettiklerim bu şekilde, hislerim bu şekilde. Bence çok fazla şişirilmiş bir yer. Yani kesinlikle Türkiye'nin yanından geçmez yani burası. Onu biliyorum yani. Türkiye'nin yanından geçmez yani. Tabii şeyleri falan bambaşka. Adaları falan, şu karşı tarafta adalar falan var böyle. Oralara da gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Bu aralar farklıdır ama normal işte plaj olarak ya da deniz olarak falan bence bilmiyorum ya. Ya da benim işte o şeyden dolayı arkadaşım öyle söyledi. Yani Miami'den sonra seni Asya çok açmayacaktır falan dedi. Bilmiyorum şey değil böyle. Bir kere şey hissetmiyorsun böyle videolarda genelde söylüyorlar çok işte güvenlidir işte çok safety bir modda falan. Alakası yok abi burası güvenli bir yer değil yani. Kesinlikle güvenli bir yer değil. Hatta bir arkadaşımızın Bangkok'ta böyle saat 4'te falan bir telefon olayı oluyor. Telefonunu çalıyorlar yolda yürürken. Sonra ertesi gün de denk geldik tabii. Ben de onunla beraber gittim. Bir tane polis çevirdik. iPhone'un Bul uygulamasından da o şeyi yaptık. Telefonu açık halde yakaladık. Bize de çok yakın bir yerdeydi böyle. Gittik. Polis durdurduk falan böyle tutanak her neyse. Ondan sonra telefonu bulamadık tabii. Polis sonra şey dedi bize. İşte dedi ben de telefonumu yaptırıyorum dedi. Bunun dedi ücretini öderseniz dedi 1000 baht gibi bir rakam. İşte ekranını mı bir şeyini yaptırıyordu o esnada. Biz de karşılaştıktan sonra yaptırdı tabii onu da. Hani orada değildi o. Ondan sonra işte dedi sen dedi bunu yaptırırsan dedi arkadaşıma. Ben dedi sana dedi işte imzalı tutanak yazarım dedi. Hani istersen dedi işbirliği yapabiliriz falan dedi. Ha, burada öyle şeyler mevcut. Asya insanı bence tamamen şey ya yolunda yani. Hiç böyle sıcakkanlıymış işte hepsi herkes gülüyormuş falan gibi bir hava yok. Sana birisi gülüyorsa abi kesinlikle özellikle böyle merkezi yerlerden bahsediyorum. Kesinlikle işte bir arkadaşımız var. İlyas o şu an şeyden yürüyor. Phuket'ten Bangkok'a yürüyor. Videolarında seyrediyorum aynı zamanda. Tamamen natürel doğal yaşamların içinden gittiği için oradaki insanlara hiçbir şekilde lafım yok ama işte Pattaya'dır, işte Bangkok'tur.
bu gibi yerlerde, Phuket'tir ve merkezi yerlerde kesinlikle size iyi niyetten falan gülmüyorlar yani. Onu unutun yani. Bir de bence çoluk çocuk ya da aileyle gelinecek bir yer değil abi burası. Özellikle Türkiye'den geliyorsanız hiç düşünmeyin burayı ya gerçekten. Çünkü Türkiye'de yani o kadar çok güzel yer var ki. Ya illa seyahat etmek istiyorsanız daha farklı yerlere bakabilirsiniz bence. Maddi olarak düşünürsek de çok çok aşırı ucuz bir yer de değil. Normalde 1'e 1,5 gibi düşünebilirsiniz. Tabii ben şeyden geldikten sonra şimdi Miami'den, yani Amerika'dan döndükten sonra çok kısa bir süre kaldım İstanbul'da. Soğuktu diye böyle bu tarafa geleyim dedim. Geldim, bana ucuz geldi çünkü ben yani aldığım birim 43-44'lerdeydi yani dolar bazında baktığımda. Burada şey yani daha mesela yemeklere bakıyorum işte konaklamalara falan bakıyorum böyle çok çok uygun yani. Ben normalde Amerika'da konakladığımda falan işte 60-70 dolarlara falan konaklarken burada mesela 4 yıldızlı bir otelde ortalama ne kadar diyeyim ya hemen hemen işte 1000 lira 2000 lira bandında işte ekstrası ne oluyor işte kahvaltı dahil oluyor. O tarz şeyler belki ekstraya giriyor. İşte ulaşım kolay. Mesela Bangkok'tan çıktım. Direkt Grab çağırdım mesela. Bindim abi. Ta Pattaya'ya kadar geldim taksiyle. Yaklaşık 40 dolar falan gibi bir ücret ödedim. Bu çok 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 iyi bir rakam. Yani 150 kilometre yol geliyorsun hiç yorulmadan yani. Hani böyle vasıta falan değiştirmiyorsun. Kapıdan alıp abi kapıya geldim yani. 40 dolar falan tuttu. Bu açıdan çok güzel. Onun haricinde çok fazla uyuşturucu kullanımı mevcut abi. Yani o ismini söylemediğimiz madde inanılmaz şekilde her yerde. Bir de burada şey gibi kullanılıyor. Bence bu burada çok fazla turistvari bir ambiyans olduğu için zaten yereller de kullanıyor bunu. Sanki böyle şeyde öyle değildi mesela. Amerika'da bu gerçekten insanlar hakikaten kullanıyor bunu. Ama buradakiler böyle sanki şimdi onu sonradan görmüş de sanki zor hani içmesi gerekiyormuş gibi falan hissettiriyor böyle. Hani oturmuş böyle adam işte Avrupa'dan gelmiş. Avrupa'da da birçok yerde serbest aslında ama oturmuş adam kafede mesela bu havada onu içiyor. Abi yani onun yeri zamanı tabii ki kişiye göre değişir ama ya o şekilde oturmanın manası da böyle saçma geliyor bana yani. O zaman şey gibi oluyor. Görmemiş işte mutlaka içmem lazım kafasıyla şey yapıyor, içiyormuş gibi. Öyle bir görüntü hissediyorum ben onda. Onun haricinde başka şu ana kadar burayla alakalı yorumlarım bu şekilde. Ya çok fazla restoran var, çok fazla yemek konusunda herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Çok temiz bir yer değil. Dışarılarda olsun, işte yemek yerleri de olsun. Muhakkak temizleri vardır ama ben şu ana kadar gittiklerinde muhakkak böyle bir şey yakalıyorum ya böyle hani absürt bir durum yakalıyorum. Bunları çok videoya çekmiyorum. Hani çok da burayı kötülemiş gibi olmayayım. Çünkü Tayland'ı gerçekten anlata bitiremiyorlar abi böyle. Yani ya buraya gelenler hakikaten yani hangi kafada bilmiyorum. Şimdi hiç gezmedi falan diyeceğim ama gezen insanlar da var mesela. Burayı inanılmaz derecede övenler falan. Yani seyahat eden insanlar. Abi siz seyahatinizde ne yaşıyorsunuz ya? Mesela buraya gelince buranın bu kadar güzel gelmesi mesela neyden dolayı bunu söylüyorsun? Ben bunu çok merak ediyorum mesela. Yani neye dayanarak buranın işte çok güvenli ya da işte çok işte herkes çok iyi falan böyle hani Pollyanna gibi neden böyle bir şey gösteriyorsunuz? Çok merak ediyorum. Neye dayanarak mesela? Ben hiç öyle hissetmedim. Bir de yani ben devamlı hani böyle güler yüzlü işte insanlarla sohbet ederim falan böyle o tarzda bir modum da var aslında kameranın haricinde. Kameradayken biraz böyle ciddi duruyormuş. Yani duruşum o şekilde olabilir ama çok böyle sosyal bir şekilde de insanlarla iletişimim mevcut yani. O yüzden şu ana kadar böyle söyleyeyim. Yani Tayland'la alakalı e, görüşlerim benim kesinlikle bu şekilde. Bir de şöyle bir durum var. Bangkok'ta da aynısını yaşadım. Pattaya'da da burası için de geçerli bu. Abi buraya gelecekseniz en az 2-3 sene gelmeyin yani şu anda. Çünkü her yerde inşaat var. İnanılmaz derecede inşaat ve çok fazla ses var abi. Yani kafa dinleyeyim,
diye gelecekseniz Tayland'da böyle tamamen işte merkezlerin haricinde böyle daha sakin işte köy evleri, tatil köyleri falan var ya, böyle butik ya da otel de olabilir, problem yok. E, Eğer hani sakinlik, gerçekten tatil isteyip gerçekten böyle keyifli geçsin isteyen insanlar varsa onlar için söylüyorum ben bunu. Yani kesinlikle ve kesinlikle merkezlerin dışında çok iyi araştırma yaparak gelsinler. Çünkü gece canınız sıkılsa çıkıp dolaşsanız inanılmaz kalabalık. İşte çok fazla alkol, çok fazla uyuşturucu, çok fazla o e, çalışan kadınlar falan. Ya abi, herkes yolda çıplak mesela. Hani çok şey olmuyor böyle ya. İç açıcı olmuyor yani. O kadar çıplak yani, şey gibi oluyor böyle ya. Ne bileyim, böyle sadece onun için yaratılmış bir yer gibi oluyor bu sefer burası. O da eğer tatile gelecekseniz abi, burası tatil yeri falan değil yani. Merkezi yerlerden bahsediyorum. Lokasyon olarak bunları söyleyebilirim şimdi. Buradan tiksiniyormuşum gibi bir ifade varsa çok özür diliyorum. Ama şey değil. Bana gelmedi abi. Beni sarmadı ya Tayland. Yani çok yeraltı. Yani o natürellik şeyle, turizmle birleşiyor gibi görünüyor ama ya o klasmanda değil daha ya. Ve çok hızlı, bence çok hızlı bir tüketim var burada yani. Çok hızlı. Yani şimdi şurada bakıyorsun abi, yolun kenarında, arabaların yanında plaj abi. Yani şurada şezlong kiralıyorlar mı onu daha sormadım. Muhtemelen kiralıyorlardır. Ben şimdi para vereceğim abi şuradan. Yani şu arabaların bır 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 sesinin yanında gelip burada şezlongda yatmayı falan düşünemiyorum ya. Aklımın ucundan bile geçmiyor yani. Ve insanlar duruyor yani burada. Bilmiyorum. Herkesin kendi tercihi kesinlikle. Hattaya'dan ilk izlenimlerim bu şekilde. Ve umarım bilgilendirici, rehber olucu bir video olmuştur. Bunlar gerçekten samimi yorumlar arkadaşlar. Hiç durum bu şekilde şimdilik. Baksanıza abi böyle. Yani hakikaten saçma ya. Şuraya bakar mısınız? Çok şey ya. Yani bilmiyorum. Ya bana öyle geliyor ya da insanlar burayı gerçekten bence abartıyor ya. Tayland falan. Ya da insanlar Türkiye'ye gerçekten dolaşmamış yani. Abi git bir Datça'ya ya. O ambiyansı bir yaşa, ondan sonra dersin ki ha harbiden ya. Pahalı falan diyorlar da alakası yok. Aynı fiyatlara zaten yapıyorsunuz abi. Buraya gelince çok işte diyorlar ya, Türkiye'de işte bir otelde bu kadar para yok. Otelde kalma abi, motelde kal. Sıkıntı yok ki. Zaten otelde durmuyoruz ki biz geldiğimizde. Bak dışarıdayım mesela yani. Otele giriyorsun, eşyanı bırakıyorsun, bir duş alıyorsun, çıkıyorsun en fazla yani. Hani çok da işte otel fiyatıyla tatili birleştirmelerinin de mantığını anlayamıyorum insanların. Yani sen gerçekten tatil yapmak istiyorsan onu bir şekilde oluşturursun ya. Onu paraya falan bağlamamalısın yani bence. Kesinlikle. Ya bugün Tayland'a gelişin, gidişin, dönüşün falan maliyetleri çok aşağıda rakamlar da değil yani. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İlk yorumlarım bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur dediğim gibi. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.